Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün Bitcoin'den bahsetmiştim, altcoin'lerden bahsetmiştim. BTC'de yükselen bir trend vardı. Bu trendin kırıldığından kısa vadede bahsettim. Akabinde retest ve aşağı yönlü bir hareket geldi. Günlükte bizim için bu alan çok önemliydi. Bu alanın geçilip geçilmeyeceği bizler için önemli. Günlük kapanış hala gelmedi. Şu an için bu bölgelerde iğnelemeli hareketlikler devam ediyor. Ve burada özellikle de 44.000 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Günlükte eğer bu alan geçilmezse aşağı yönlü arkadaşlar tekrar buradan yukarı yönlü bir tepki gelebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden günlük verileri takip etmemiz gerekiyor. Kısa zaman aralıklarına geçmeden önce de arkadaşlar dün FED'den gelen bir haber vardı. FED zaten son dönemlerde hem para basmayı bırakıp aynı zamanda bilançosunu daraltacaktı arkadaşlar. Bu da tabii ki borsalar için, kripto paralar için çok da olumlu bir durum değil. Faiz artırımından sonra en önemli olan durum şu an için bu. Dün de FED tarafından gelen bu açıklama neticesinde arkadaşlar ABD borsalarında bir satış baskısı oluştu. Her zaman olduğu gibi FED şu an için piyasaları buna hazırlıyor ve piyasalarda şu an için bunu fiyatlamaya devam ediyorlar. Ve burada sizlere her zaman söylediğim şey şu arkadaşlar. Piyasada beklentilerimiz ne olursa olsun her zaman temkinli ilerlememiz gerekiyor. Her zaman stoplu ilerlememiz gerekiyor. Bunu her defasında zaten burada sizler için dile getiriyorum. Her defasında bunu sizlere hatırlatıyorum. Ve hatırlatmaya da devam edeceğinden bahsetmiştim. Bitcoin'in belirleyici bir rol üstlendiğinden her zaman bahsetmiştim. Altcoin'lerde önemli kırılımlar olmasına rağmen eğer Bitcoin buna izin vermezse hiç kimse bir yere gidemez. Ve şu an için de altcoin'lerde gerçekten çok önemli kırılımlar var. Bitcoin açısından da çok önemli bir alan geçirmişti. Ama şu an içinde FED'den gelen ve dünya borsalarında var olan satış baskısı nedeniyle kripto paralarda da bu baskıyı hissetmeye başladık. Haber akışları arkadaşlar ani gelgitlere her zaman neden oluyor. Bildiğiniz gibi bütün türev piyasası araçları için bu geçerli. Ve biz de şu an için bunun Bitcoin'e olan yansımasını görüyoruz. Şimdi kısa zaman aralıklarına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada özellikle de bu alanın günlük geçilip geçilmeyeceği bizler için çok önemli. Ve burada 4 saatlikte eğer şu görmüş olduğunuz bölgeye bir destek açıldı. 44.400 bölgesi kırılırsa akabinde retestte bu bölge altında kalırsa bu bizleri arkadaşlar 42.500 bölgesine kadar getirebilir. Bu yükselen diğer trend çizgimiz kısa vadede. Bu bölgeler tepki bölgeleridir. Bunun dışında daha kısa zaman aralığında arkadaşlar özellikle de likiditeden bahsetmiştim sizlere. Bunu tekrar burada sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu alanlardan sonra bu alanların tekrardan likidite olabilmesi için hareketin bu alanlara kadar gelmesi gerekiyordu. Geldi ve yukarı yönlü bir hareket geldi. Şu an için tekrar aşağı yönlü bir baskılanma söz konusu. Burada da neyi görüyoruz arkadaşlar? Tekrar yükselebilmesi için bu görmüş olduğumuz alanlarda özellikle de 4 saatlik baza gelmek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda long işlemlerin açıldığını görüyoruz. Bunlar özellikle likit edebilmek için tekrardan aşağı yönlü bir hareketin yaşandığını görüyoruz. Burada önemli olan arkadaşlar günlük bazda tekrar söylüyorum bu bölgenin altında kalıp kalmayacağımız, kaldıktan sonra da retest eğer bölge altında kalırsa bu kısa vadede tekrardan aşağı yönlü yeniden bir hareketin başlayabileceğinin göstergesi olur bizler için. Ama benim için en önemli bölge neresi derseniz o bölgeyi evet alansal olarak çok önemli. Burada özellikle arkadaşlar kullandığım indikatörün bana stop vermiş olduğu bölge 43.370 bölgesi. Bu alan altına gelmediği sürece elimde Bitcoin varsa çıkmam. Bu benim tercihim tabii ki. Altcoin'ler açısından da bu alana dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte bu bölge kırılana kadar zaten bu düşüşte altcoin'lerde ezilmeler başladı. Tabii ki doğru coin'leri seçtiğiniz zaman belli oranlarda hala FED toplantısından sonra önemli bölgelerde olan coin'ler söz konusu. Hiçbir şekilde hareketine başlamamış, buna rağmen hala düşüşte olan coin'ler de söz konusu. Burada önemli olan tercih meselesiydi ve doğru coin'i seçtiğiniz zaman hala birçok coin o bölgelerden özellikle BTC hareketine başladığı günden beri birçoğu zaten hala karlı pozisyonlarına devam ediyorlar. Burada zaten önemli olan doğru yerde doğru stop kullanabilmek. Piyasada her an her şey zaten olabilir. Siz doğru stop kullandıysanız şu an için piyasadan çekinecek bir durum söz konusu değil. Bu saatten sonra Bitcoin'de dönüş emareleri gördükten sonra altcoin'lerin tekrardan takip edilmesi gerekir. Bu yüzden de günlük kapanışı görmemiz gerekiyor. Tek başına şu an için altcoin'leri paylaşmanın çok da mantıksal bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Haftalık bazda zaten size belirtmiş olduğum coin'ler vardı. Önemli kırılımlar söz konusuydu. Ama burada BTC belirleyici rol oynadığı için arkadaşlar Bitcoin toparlanmadığı sürece ya da Bitcoin belli bir yatay seyir içerisinde hareket etmediği sürece gün içi volatilitesi hareket alanı %1'leri geçmeyecek şekilde bir konsolidasyon süreci gerekiyor. Bu gerçekleşirse altcoin'lerde tekrar hareketlilikler yaşanabilir. Dominans her zaman bizler için tehlikeli durumda. Her zaman şunu belirtiyorum sizlere.
Bitcoin dominansı eğer gün içerisinde güçlü ve Bitcoin o gün güçsüzse bu altcoin'ler için bir yıkım demekti. Çünkü Bitcoin bakın şu an için %2'lere %3'lere varan düşüşler gördüğümüz zaman altcoin'lerde %10'lar, 12'ler, %5'ler, 7'ler havada uçuşuyor. Bu yüzden dominans ve Bitcoin arasındaki korelasyonla beraber altcoin'leri de dikkatli takip etmek gerekiyor. Bitcoin'in arkadaşlar günlük kapanışını izleyeceğiz. Bu doğrultuda tekrardan sizlere paylaşım yapacağım. Anlık bildirim almak için de arkadaşlar Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.